Gervonta Davis. İsaç Cruz maçı hakkında soru cevap şeklinde ilerleyelim. Maçlar hakkında düşünceniz nedir? Dün bu sabah yapılan Devin Haney Jojo Diaz maçı yarın sabah olacak. Gervonta Davis Cruz maç hakkında düşünceleriniz nedir? Soru cevap şeklinde ilerleyelim. Maç kaçta? Yarın sabah 4 gibi ekran başında olur. Belki geç başlar, belki erken, onu tam bilmiyorum ama genel olarak maç 4 gibi. Aleykümselam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsın abi? İyiyim. Teşekkür ettim Özkan Diler. Şimdi dün akşamki maçı biraz konuşacağız. Dün akşamki Devin Haney Jojo Diaz maçını konuşacağız. Maçla ilgili benim size sorularım olacak. Hatta sorularım da oldu. Bundan önceki yaptığım maç sonrası analizde sormuştum. Aleykümselam. Dün akşamki maç sizce tarafsız bir şekilde Devin Haney fanları vardır. Belki Devin Haney'i seven vardır, sevmeyen vardır. Ama ben tarafsız bir şekilde dün akşamki Devin Haney Jojo Diaz maçında maç kimin hakkıydı? Maçta eli kaldırılması gereken isim sizce tarafsız bir şekilde kimdi? Bu soruyu ben size sorayım. Siz bu maçla ilgili bir yorum yapın bana, Diaz'ın. Gelsin yorumlar arkadaşlar. Bakalım. Benim de burada yaptığım tabi maçla ilgili analizler var. Ben de kendi yorumumu yapacağım. Siz önce yorumlarınızı yapın. Ben sonrasında da kendi yorumumu yapacağım. Açıklamalı bir şekilde yapın. Yani maç hangi round kimindi? Mesela hangi roundlarda üstünlüğü vardı? Devin Haney'in veya Gervonta Davis'in. Bir saniye. Buradan da maç net Haney'in hatta bir saniye. Maç net Haney'in, hatta Diaz sonucu şaşırmadı bile. 116-112. Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani bu puanlama. Ya puanlar hakemlerin elinde. Yani istedikleri gibi mesela oynayabilirler yani. Hakemlere bakmayın siz. Genel olarak bu maçı net bir şekilde izleyen, net bir şekilde böyle dikkatli bir şekilde izleyen arkadaşlar, bu maçta bence ikisinin de birbirinden bari üstünlükleri yoktu. Ya ben şunu söyleyeyim. Genel olarak maç ortada gidiyordu zaten. Bak benim burada aldığım notlar var. Özellikle de dördüncü rounda kadar maç ortadaydı. Dördüncü rounda kadar maç ortadaydı. Pardon. 3 round ortada giden bir maç vardı. Yok, ben Diaz'ı tutmadım. Ben kesinlikle Diaz'ı tutmadım. Ben o maçla ilgili şunu söyledim. Bu maçla ilgili yüzde koyacak olursam bu maçın ben zaten %75 e, Devin Haney'in alacağını biliyordum. %75 bu maçı Devin Haney'in alacağını biliyordum. Ama ben orantı olarak şunu vermiştim. %75 Devin Haney'e, %65-60 Jojo Diaz'a vermiştim. Zaten Haney'in bu maçı alacağını biliyordum. Ama şu bir gerçek. Bence Jojo Diaz çok iyi performans sergiledi. Bence çok güzel dövüştü. 3 round maç ortadaydı. Birbirlerini 3 round içerisinde tarttılar. Baktılar kim nereden nasıl vuruyor. İşte tekniğine hangi tarzda stille dövüşüyor. Birbirlerini biraz 3 round boyunca tanıdılar. Sonrasında 4. round Diaz'ın üstünlüğü vardı. Maçı izleyin. İsterseniz maçı açıp izleyebilirsiniz. 5. round kontrol Haneye geçti. 5. round kontrol Haneye geçti. 6. round Haney'in üstünlüğü vardı. 7. round Jojo Diaz üstündü. Etkili kroşeleri vardı. 8. round ortada. 9. round ortada. Karşılıklı yumruklar vardı. 9. roundda yine etkili yumruklar.
10. round ortada. 11. round ortada. 12. roundda Jojo Diaz'ın çok etkili, hatta Devin Haney'i uyuttuğu anlar oldu. Bilmiyorum, yanlışsam düzeltin. Maçı izleyip de görebilirsiniz arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Abi nakalsız boks maçı olmuyor ya. Ya işte diyorum ya, bir taraf nakal. 9, 10, 11, 12 roundlar adı da diğer roundlara fazla bilmem. Ya 9, 10, 11 zaten ortada giden maçlar. Karşılıklı yumruklar var. İkisinde de karşılıklı birbirlerine yumruklar var. 8, 9, 10, 11 ortada. Zaten diyorum ya bak, 7. roundda Diaz üstündü. 12. roundda bir de 4. roundda Diaz'ın üstünlüğü vardı. Şimdi puanlama zaten şu şekilde. Hep doğrusunu söylemek gerekirse Devin Haney hep bir tık öndeydi. Mesela 39-37 Haney önde, 24-26, 68-65, 28-24 hep bir Devin Haney üstünlüğü vardı. İlk 6 round 4-2, hani son 6 round 3-3. Bence şu bir gerçek yani. E, Jojo Diaz da benim beklentilerimin gerisinde kaldı, doğrusunu söylemek gerekirse. Yani daha iyi bir performans beklerdim. Özellikle Devini'nin aşağıya geri yumruklarını vururken sol kroşelerini, sol aparkatlarını, gelişine, direklerini çok vurmasını beklerdim. Özellikle de gelişine o zamanlamayı ayarlayıp bu yumrukları çok vursaydı belki maçın, dediğim gibi, kaderi çok değişebilirdi. Normalde belli bir mesafeden dörtlü beşli yumruklarını vurabilen bir isim. Ama bu maçta vurdu. İyi de dövüştü. Kötü dövüşmedi. Zaten maç genel olarak ortadaydı. Ama şahsen bu maçı ben birine verecek olursam, doğrusunu söylemek gerekirse, tamam, Devin Haney sempatik boks yapıyor. Bazen vuruşları çok göz dolduruyor. Ama ben bu maçı Jojo Diaz'a verirdim. Sizi bilmem yani. Düşünceniz nedir? Benim şahsi fikrim bu şekilde. Bir de arkadaşlar yani bir gerçeği hiçbir zaman görmemezlikten gelmeye gerek yok. Erdal hocam, hani yukarıdan aşağı kafaya attığı yumruğu beğendim. Pek rastlamıyorum. Aynen, boks fanları da o yumruğa şey yaptı yani, yukarıdan aşağı böyle yumruk attı. Boks fanları da dikkatini çekti o. Hatta o dediler, bir seslerini yükselttiler. Yani şu bir gerçek arkadaşlar. Var olan bir gerçeği görmek gerekiyor. Mesela Devin Haney'nin köşesinde GG'yi izlemiş. Devin Haney'nin köşesinde Eddie Hearn var. Eddie Hearn gibi güçlü bir isim var. Biz bazen, hiçbir zaman şunu unutmayın. Boks bazen ringde kazanılmıyor. Masa etrafında da güçlü olman gerekiyor. Olmadığın zaman bu şekilde ortada giden maçları kaybedebilirsin. Sana verilecek bir maç karşı tarafa verilir ve de burada yani ortada, yani birbirine yakın maçlardan bu şekilde olabiliyor. Ama dediğim gibi bu maçı ben birine verecek olursam Jojo Diaz'a verirdim. Çünkü emek var. O da iyi mücadele etti. Etkili yumrukları var. Özellikle de son 12. roundu iyi izleyin. Dediğim gibi 4. 7. Ve 12. roundu izleyin. Neler yapmış göreceksiniz. Tamam. Ekonominin hali ne olur? Daha mı iyiye gider yoksa daha mı kötüye? Hocam Diaz neden kontra atmadı? Yani Diaz, dediğim gibi, kontrolları çok vurması gerekiyordu. Yapması gerekeni yapmadı. Devin Haney yapması gerekeni yaptı. Diaz hep mesafenin dışında tuttu. İçinde tutsaydı belki çok daha fazla yumruk alacaktı. Dışında tuttuğu için bir türlü içeri giremedi Jojo Diaz. Giremediği için de istediği boksu yapamadı. Bence bir tık daha Devin Haney yumruk sayısını çoğaltsaydı, ikili üçlü kombinelerini daha çok vursaydı bence daha iyi olacaktı. Hocam Diaz neden kontra? Bir saniye. Şuradan. Soruları sorun arkadaşlar. Bu akşamki Gervonta Davis
İsaç Kruz maçıyla ilgili de sorular gelebilir. Bu maçla ilgili de sorular sorun. Bu maçı sizce Gervonta Davis knockout edebilir mi, yoksa bariz bir şekilde bu maçı alabilir mi, yoksa Gervonta Davis için bu maç çok zor bir maç mı? İsaç Kruz tehlikeli bir boksör ve neler yapacağı belli olmaz. Biz bu maçta George Kambosos, Teofimo Lopez şokunu yaşayabilir miyiz? Kambosos gibi İsaç Kruz da dünya boksunu şoke edebilir mi? Bununla ilgili sorularınız gelsin arkadaşlar. Yani cevaplar gelsin. Vallahi ben maçı bile izlemedim. Sadece hocam senin bilgilendiren, faydalanmak, kafa takılan soruları bir boksöre sorup görüş alayım diye hocayı zaman zaman izliyorum. Teşekkür ederim İmdat Bey. Sağ ol. Kruz kapalı kutu gibi ciddi maç var mı hocam? Yani şöyle abi, ekonomi hakkında ne düşünüyorsun? Ekonomi hakkında Hey oyuncu, kendini hazır hissediyor musun? Valorant'a katıl ve dünyanın dört bir yanından gelen aşk... arkadaşlar, bu ekonomi konusu hakkında ikinci soru geliyor. Bu ekonomi hakkında düşündüğüm bir şey yok. Yani burada var olan bir, nasıl söyleyeyim nasıl söyleyeyim, dış güçler tarafından yapılan baskılar var. Yani bu baskılara da boyun eğmeye gerek yok. Yani belli ki üzerimize oyunlar oynanıyor. Yani yapacak bir şey yok. O konuda devlet de üzerine düşeni yapıyor bu konuyla ilgili. Şu anki konumuz bu değil. Bizim konumuz boks. Boksla ilgili soruları alalım. Gervonta mental olarak İshak'ı etkiledi bence. 9 ya da 10. roundda indirir Gervonta. Arkadaşlar, siyasete girmeyelim. Şimdi şunu söyleyeyim. Gervonta Davis Jojo Diaz maçıyla ilgili şunu söyleyeyim. Pardon, Jojo Diaz diyorum. İsaç Kruz'la ilgili şunu söyleyeyim. Göz göze geldiklerinde İsaç Kruz'un gözlerini bir an bile Gervonta Davis'ten ayırmadı. Kitlendi. Şunu söyleyeyim. İsaç Kruz tehlikeli bir boksör. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Eğer her zamanki izlediğimiz performansıyla ringe gelirse, o sürekli yumruk atan, o kondisyonla ringe gelirse Gervonta Davis'e zor anlar yaşatır. Zor anlar dediğim, yani prese dayalı boks yaptığı için e, onu çok fazla yıpratır. Tabi eğer buna cevap verirse Gervonta Davis bu maçı da alabilir, ama şu bir gerçek, Gervonta Davis biraz daha İsaç Kruz'dan iri, fizik olarak iri duruyor yanında. Boyu da ondan biraz kısa, ama zaten İsaç Kruz'un en büyük özelliği, kapalı rakibine bellerle oynuyor, geliyor. Aparkatları, kroşeler, yani prof tarzı boksu çok iyi yapıyor. Ne yapıyor? Body shotlarını çok vuruyor. Kroşelerini, aparkatlarını, kroşelerini çok iyi vuruyor. Kapalı savunma yapıyor. Mesela benim size, mesela gardın yukarıda dediğim olay zaten dünkü Jojo Diaz gibiydi. Jojo Diaz ne yapıyor mesela? Elleri yukarıda, kolay kolay yumruk yemiyor. Kapalı kutu. Yani bu şekilde Devin Haney atıyor, ama bazı arkadaşlar bunların puan olduğunu düşünebilir. Kesinlikle palede gelen yumruklar puan değil arkadaşlar. Ne kadar vurursan vur, bu garda gelen yumruklar kesinlikle puan sayılmıyor. Siz şuna takılmayın yani. Tamam, Devin Haney 3 roundda da ara ara paladına vuruyordu, gardına vuruyordu. Bu puan değil. Önemli olan net yumruklar vurmak. Yani rakibe eli aşağıdayken buradan vurduğun zaman rakibi sarsmak. Önemli olan bu. Turulan Turulan Erdemir prof oluyor. Hayırlı olsun.
Arkadaşlar bakın şimdi Tuğrulan Erdemir prof oluyor, hayırlı olsun. Bakın şimdi 2 defa olimpiyat şampiyonu Vasil Lomachenko. Timo Lopez'in olimpiyatta madalyası bile yok. Bakın. Timo Lopez düşün, Vasil Lomachenko gibi bir boksörden kemerleri aldı. Yani prof boksla amatör boks arasında çok fark var. Yani biri biraz daha farklı ilerliyor. İkisi de farklı aslında. Biri 3 round, biri 12 round. Bunda aşırı kondisyon, dayanıklılık bunlar olması gerekiyor. Yani amatörde ne yapıyorsun? 3 round boyunca hızın iyiyse, dikkatin iyiyse puanını alıyorsun. Arkana yaslanıyorsun. Ama prof'ta öyle değil. Prof 12 round üzerinden. Prof'ta karşına çok güçlü, sert isimler çıkıyor. Mesela ilerlediğin sürece karşına öyle isimler atıyorlar ki yani Prof'ta da çok tehlikeli, güçlü isimler var. Yani o yüzden Turulan Erdemir tabi iyi bir boksör. Amatörde iyi işler yaptı. Bakalım Prof'ta izleyip göreceğiz. Neler yapacak? Nasıl bir performans sergileyecek? Prof'a ayak uydurabilecek mi? Yani Türkiye'den iyi boksörler, özellikle de olimpiyatta dünyada iyi maçlar atmış boksörler şu an Prof'a geçti. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Tabi şu bir gerçek. Türkiye etiketiyle çıktığı zaman e, lobiler var. Bu lobiler zaman zaman durdurmak isteyecek. Bunun içinde iyi boksörler karşısına iyi boksörler çıkartacak. Tabi Prof'ta birçok şey dönüyor. Arkasında sağlam isimler durduğu sürece Prof'ta da iş yaparlar. Neden yapmasınlar? Yani bütün boksörler yapıyor da Türk boksörler niye yapmasın? İstedikten sonra, dövüştükten sonra her şey olabilir. Burak'ım abi, ben Floyd'un parmağı olan maçı şaibe ararım. En kötü ihtimal Cervanto parayla gene alır maçı. Şimdi arkadaşlar bakın, ben hep söylüyorum. Devin Haney'nin köşesinde Eddie Hearn var. Gervonta Davis'in köşesinde Floyd Mayweather var. Floyd Mayweather dediğiniz isim Amerika'da 7-8 tane gökdeleni olan, parayla dans eden, yani bu şu bir gerçek yani. Parayla tamam her şeyi satın alamazsın ama paranın dünyada bir gücü var. Paralıysan bir güç var sende. Yani Floyd Mayweather'da da bir güç var. Yani bu açık ve net. Yani köşende Floyd Mayweather varsa senin kimse hakkını yiyemez. Senin üzerine kimse oynayamaz. Oynadığı takdirde onun ipini keser Floyd Mayweather. Mike Tyson'ın stiline benziyor. Zaten kendisi de zaten söylüyor, Gervonta Davis'in işte Mike Tyson stiline yakın, işte Canelo Alvarez boksuna yakın boks yaptığını zaman zaman Gervonta Davis söylüyor. Güçlü bir isim, akıllı boks yapıyor. Zamanlamayı iyi ayarlıyor. Özellikle de Santa Cruz maçına dikkat edin. Attığı aparkata nasıl atıyor? Mesela Santa Cruz yumruğu atıyor. Yumruğu atıyor. Eli aşağıya düşüyor. Öyle bekliyor. Eli aşağıya düştüğünde çıkıyor. Aparkatı vuruyor. Yani o önemli olan, her zaman bak boksta diyorum. Önemli olan boksta zamanlamayı iyi ayarlamak. Zamanlamayı iyi ayarlarsan boksta iyi işler yaparsın. Tahsis demedi diyor. Fatih Erbakan gelmeli iktidara. İnşallah hakikaten gelsin. Gervonta çok zorlar. Çok Cruz çok iyi vuruyor. Aynen öyle. Gervonta Davis'i Cruz çok zorlayacak. Bu maça da kilitlenmiş. Bu maçla ilgili de yaptığı açıklamayı size okudum. Bu maç iyi maç olacak. Gerçekten beklediğim maçlardan bir tanesi. İzlemek istediğim maçlardan bir tanesi. Lomachenko'nun maçı Esport Plus verecekmiş. İnşallah onu izleriz. Ee, Bence Cruz için bu seviyede erken bir maç, 4 yıldız bir iki maç daha yapması lazımdı. Bence hiç erken değil. Gervonta Davis gibi 25 maç 24 knockout olan bir boksörün karşısına çıktığında bile para kazanacak. Çünkü sonuçta ailesi var, çocukları var. Cruz'un yani açıklaması da zaten bu şekilde, orada bile hayal edemeyecek bir para alacak bence. Yani ona bu maç bir etiket yapacak ve bu maçı da kazanırsa ki yani dünyanın gözdesi olacak Cruz. Maç linkini atar mısın kardeşim? Şimdi arkadaşlar bu maçla ilgili ben sabah 4 gibi canlı yayın yapacağım. Canlı yayında bu maçın bize linki arkadaşlar tarafından gelir. Büyük bir ihtimal biz de oradan izleyeceğiz.
Hocam selamun aleyküm. Dün nasıl olduk öyle ya? Aynen öyle, dün gözlerimiz kapandı. Artık daha maçı bile bekleyemedik yani. Maç çok uzadı. Tabii Düzon'un saatine uyduk biz. Yani keşke biraz daha geç kalsaydık. Aklımdan da geçmişti bugün canlı yayın açsa konuşsak diye. Aynen, bol bol konuşalım. Seninle zaten sürekli konuşuyoruz. Evet, anca yetişebildim. Neleri kaçırdık hocam. Çok fazla bir şey kaçırmadın. Yeni geldim. Buradayım. Benim yaşım 43. Boksu severim. Sadece benim bu kadar ama genç olsaydım, boksla uğraşsaydım bu hocayla kesin çalışırdım. Hocayı tanımam, etmem. Sadece burada tesadüfen gördüm. Tarzı, anlatımı hoşuma gitti. Takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Abi Cervanto'yu yiyecek gibi bakıyordu Cruz. Aynen öyle. Yani Cruz gerçekten bu maça kitlenmiş. Cervanto Davis'e kitlenmiş. Bakalım Kembos gibi sürpriz yapacak mı Cervante Davis? Avni Yıldırım Fulgentibus maç teklif ediyor. Kaçıp neden? Bilmiyorum. Bakıp izleyeceğiz. Emre Çukur Ali Çıtak'la anlaştı. Nasıl, başarılı olur mu? Emre Çukur Ali Çıtak'la anlaştı. Emre Çukur kim, anlamadım ki ya. Emre Çukur Ali Çıtak kim? Yani bu Aslan Akbey bir açıklama yapsana bu iki isim hakkında. Yarın sabah saat 4 gibi mi başlayacak? Aynen. Yarın sabah 4 gibi ekranların başında olun arkadaşlar. 4-5 gibi ekranların başında olun. Ama ben yine 5 gibi falan, pardon 4 gibi falan canlı yayın açacağım büyük bir ihtimal. Çünkü şey çok pahalı. Yani Showtime'ın fiyatına baktığın zaman 70 dolar sadece bu maçı izlemek. Yani kimse de 70 dolar vermez. Türkiye'de veren de varsa sağlam paralı bir isimdir. Bu maçı izleyecek. Yani bence yüksek. Çok yüksek fiyat. İşte Esport Plus verse bunu uygun bir fiyata, 12 milyon gibi uygun bir fiyata izliyorduk yani. Yine keşke Düzon'da verse bu maçı ama vermiyorlar. Ha, şunu diyorsun sen Ali, anlaştı nasıl, başarılı. Emre Çukur pro boksör. Emre Çukur pro boksör. Ali Çıtak da Türkiye Boks Milli Takım antrenörü. Abi tanımıyor musun? Ali Çıtak'ı Fenerbahçe. Ha, tanıyorum, tamam, Ali Çıtak'ı tanıyorum da şey, yani ne olacak? Ali Çıtak prof mu çalıştırıyor? Yani prof mu çalıştırıyor? Emre Çukur'la anlaştı da Emre Çukur nerede dövüşüyor? Ben Emre Çukur'u ilk defa duyuyorum yani. Bu isim kim yani? Hiç duymadım daha önce. Bir aç Emre Çukur'u, biraz açar mısın bana? Pro Ali Çıtak, tamam. Milli takıma gelip giden bir antrenör Ali Çıtak. Emre Çukur Avni'nin yenildiği Emre Çukur Avni'nin yenildiği Kulen ile dövüşecek alabilir mi acaba? Yani bilemiyoruz yani, ben onun maçını bir izlemem lazım. Emre Çukur kimse, onu bir izlemem lazım. Ondan sonra o boksörle ilgili yorum yaparım. Alır veya alamaz derim. Kapasitesi var veya yok derim. Tamam kardeşim, bu maçı Cervanto alır. Bir sonraki maçını Mike Garcia ile yapmasını bekliyorum. Yok, onları daha önce birbirleriyle karşılaştırmazlar. Bak arkadaşlar, Amerikalı boksörleri hiçbir zaman birbirlerine kırdırmazlar. Bak unutmayın. Kolay kolay kırdırmazlar. Çünkü Amerika'yı temsil eden boksörleri yavaş yavaş yukarı taşıyorlar. Bak farkına varın. Hepsi, örnek vereyim. Devin Haney, Mike Garcia, örnek vereyim. Yine Timur Lopez. Bunların hepsini aslında yukarı taşıdılar. Yukarıları taşıyorlar. Çünkü isimleri olsun. Dünya bu isimleri izlesin. Ne yapıyor? Dünya bu isimleri izliyor. Doğal olarak Amerika'da para kazanıyor yani. Amerika'daki televizyonlar, işte menajerler, işte e,
Lomachenko'nun maçı bu ay içinde mi? Aynen. Önümüzdeki hafta olması lazım. Almanya. Selamlar usta. Aleykümselam, hoş geldin. Bay Mahleret. Aslan Bey. Amatörcü prof antrenör oldu. Amatörcü prof antrenör oldu. Emre Çukur dünya şampiyonu Levent Çukur'un oğlu. Emre Çukur dünya şampiyonu Levent Çukur'un oğlu. Yani arkadaşlar amatör e, bir isimle prof da iş yapar ama şöyle bir şey, yani prof bambaşka bir dünya. Prof tarzı çalıştırmak, dayanıklılığı, o kondisyonu yüklemek 12 round boyunca, yani ona yönelik çalıştırmak ve biraz da onun altyapısını almak ve ona göre, nasıl söyleyeyim, bir sistem kurup o şekilde gitmek lazım. Yani izleyip göreceğiz neler olacak. Bakacağız, yenebilir mi, yenemez mi? İzleyip göreceğiz neler olacak. Önce bir maçlar, yani bazı boksörler dövüşsün, maçlarını izleyeyim. Ben boksörler hakkında şunu diyebilirim. Yani bu bir isim gidebilir. Mesela Volkan Gökçek. Volkan Gökçek miydi? Aynen. Bu isim profta Türk boksör. Profta bir şeyler yapabilir. Prof boksa biraz ayak uydurmuş. Duruşu, gard alışı. Yani artık hani prof gibi profu nasıl söyleyeyim, oturtturmuş. Bu isim bir şeyler yapabilir yani, ama bir yere kadar gider. Bir yerde de sağlam bir isim çıkartırlar karşısına. Yine onu geri düşürürler. Nasıl ki Vasil Lomachenko Timur Lopez maçında gördünüz. Lopez hemen geri düştü. Unutturdular yani. Ama tekrardan bence şu anda Vasily Lomachenko çok akıllıca geliyor. Timur Lopez'in yendiği boksörleri işte özellikle de Nakatani'ye bıraktırdı. Nakavt etti. Teknik nakavt. Sonraki yine onun yendiği bir boksörü yeniyor ve geliyor. Belki bir sonra da Kembosis'la karşılaşacak. Kembossis da Timur Lopez'i yenmişti. Ondan da o maçı alırsa yani onun iyi olduğunu, Timur Lopez'den iyi olduğunu da gösterecek. Bence de yakın bir zamanda kemerleri alacaktır bence Vasily Lomachenko. Kardeşim Mike Garcia Meksikalı. Kardeşim Mike Garcia Meksikalı, Gervonta ise Afrika kökenli. Gervonta Afrika kökenli. Amerikalı belki de en kafa maç olacak. En kafa maç olabilir ama dediğim gibi onların ikisini birbirine şu an kırdırmazlar. Biraz daha, nasıl söyleyeyim, özellikle de Türkiye, Amerika'daki, dünyadaki boks fanlarını bu maça biraz ateşlerler. Nasıl ki bir maç yapıyor ağır sikletten, bir sene sonra maç yapıyorlar. Hep bir konuşmalar, işte insanları heyecanlandırıyorlar, işte Usyk, işte Fury, işte Joshua, belli bir konuşmalar oluyor. Fanlar bu maçı en tepe noktada, artık insanlar dayanamayacak duruma geldiği anda bu maçı öne çıkar diyorlar ve böyle maçlara çok büyük ilgi oluyor ve insanlar çok izliyor bu maçları. Aslan Akbey, Turulan Erdemir Volkan Gökçekli'yi yendi. Turulan Erdemir Volkan Gökçekli'yi yendi. Proses daha başarılı. Prof'ta daha başarılı olur mu? Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi prof farklı bir dünya. Prof'ta daha başarılı olur mu? Bunu izleyip göreceğiz. Mesela Volkan Gökçek bu isim ilerliyor. Yani gard alışı, duruşu prof'a biraz daha yatmış. Aynı Floyd tarzı, işte Gervonta Davis tarzı duruyor duruş olarak. Yani bu biraz Volkan Gökçek biraz daha prof'a yattı. Şimdi Turulan Erdemir bu isim var. Bu ismi de göreceğiz. Prof'ta bir şeyler yapabilecek mi? Yani amatörde başarılı olduğu gibi prof'ta da olacak mı? İnşallah olur. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Birkaç maç yapsın. Biraz görelim neler yapabiliyor. Beklentilere cevap verebiliyor mu? Ondan sonra yine konuşuruz. Herkese selam. Bak, o gün senden bunu söyleyecektim. Volkan Gökçek işte. Sertan Serdaroğlu Ali adama yenilirse zaten boksu bıraksın. Daha da kimse Türk boksörleriyle çalışmaz o zaman. Hocam, bilmişlik yapmış olmayayım. Sadece kendi düşüncem. Bence Mike Tyson'ın maçlarında ayarlanıyordu diye düşünüyorum. Evander'e kaybetti. Lennox Lewis'e kaybetti. O dönemin parlak boksörleriyle maç yapmadı. Yani işte ben hep söylüyorum, yani Amerika'da bazı boksörleri yukarı taşıyorlar. Yani
zamanlamayı çok iyi ayarlıyorlar. Örnek vereyim. Düşünün ki Yuriorkis Gamboa. Gamboa gibi bir boksör performansını kötü olarak yakaladılar. Neredeyse bütün Amerikalı boksörler adamı paspas etti yani. Hepsi kötü yakaladılar ve hepsi maç yaptı. Hepsi de önemli bir ismi geride bıraktılar. Olimpiyat şampiyonu Yuriorkis Gamboa'yı hepsi geride bıraktı ve hanesine yazdırdı ki Gamboa'yı yendi. Knockout etti. Yani bunu görüyoruz yani yükseltmek istediği boksörleri profta yükseltmeyi iyi biliyorlar. Ya bunu her maçta görebiliyorum yani belki siz şimdi maçı izliyorsunuz işte maç şuna veriliyor ama biz bu işin içinden geldiğimiz için o maçı kimin aldığını görebiliyoruz. Orada nelerin döndüğünü görebiliyoruz. Çünkü biz bunları yaşadık. Biliyoruz yani. David Haney maçını iyi ki beklemedin. Uyudun usta. Hem sıkıcı hem de David Haney'i iyi üflesen düşecek gibiydi. O maçı sonradan tekrarını izledim. Maçla ilgili senin düşüncen neydi? Yani o maç %100 David Haney'nin hakkı mıydı yoksa Giorgio Diaz'ın mıydı o maç? Yorum yap bir bakalım. Senin yorumun ne? Yani geniş bir yorum yap bu maçla ilgili. Aslan Akbey bir mahsuru yoksa nereli olduğunu sorsam. Dün Mortingen Şidraize olduk. Yani pert olduk. Şu anda daha canlı bir anlatım var hocam. Aynen öyle. Dün ölü gibiydim. Şu an biraz daha rahatladık. Dinlendik. Uykumuzu aldık. Biraz daha canlıyız. Maç ne zaman başlıyor? 4-5 gibi başlar. Maç 4-5 gibi başlar. Gamboa Teres Crawford'a yenildi ilk. Yani diyorum ya iyi yakaladılar. Yani Gamboa'yı iyi yakaladılar. Normalde bak Gamboa'nın amatördeki başlarını izleyin. Nasıl boks yapıyor, nasıl yumruklar atıyor. 3 round boyunca durmayan bir adam, sürekli yumruk atan bir Yuriorkis Gamboa. Yani hayret yani boksu çok bozulmuş. Gervonta Davis zorlanır ama yine de kazanır. Yani bence bu maçı da ben Gervonta Davis'in alacağını düşünüyorum. Ama ben bu maça şunu diyorum yani İssaç Cruz tehlikeli bir boksör. Bak yine diyorum. Ben bu maçı belki bir tık daha Gervonta Davis alır desem bile bir tık daha bu maça ben %50 koyuyorum. Bu maç ne olacağı belli olmaz. Sürpriz yapabilir İssaç Cruz. Tabii yaparsa ama dediğim gibi bir tık daha akıllı boks akıllı boksuna baktığım zaman mesela İsaç Cruz'dan daha akıllı boks yapıyor Gervonta Davis. Bir tık daha galibiyete yakın isim diyebilirim Gervonta Davis'i. Gamboa paraya baktı sonra paspas oldu. Aynen öyle. Yani Gamboa çok son zamanlara doğru gerçekten benim hayran olduğum bir boksör. Son zamanlara doğru çok rezil bir boks yaptı. Yani boksun artık benim favorimdi ama artık daha Gamboa'yı bilmek bile istemiyorum işin açıkçası. Çok bozuldu. Yani madem nasıl söyleyeyim artık kötü bir durumdasın. Dövüşme daha iyi. Kariyerin etkilenmesin. Erislandı Lara Alvarez maçı sence kimin hakkıydı? Bence Lara'nın hakkıydı. Doğruyu söyleyeyim ben. Bence Lara'nın hakkıydı. Yani benim sevdiğim boks tarzı Erislandı Lara boksu. Yani akıllı boks, hareketli, beller oynuyor, vücut oynuyor. Zamanlama çok güzel. Her şey çok güzel. Yani yeri geldi kapalı, yeri geldi açık. Kandırıyor. Çok dikkatli, konsantre rakibine. Yani bu tarz boks benim en çok sevdiğim, yapmak istediğim boks tarzı Erislandı Lara boksu. Amerika işine gelen boksörleri yükseltiyor tabi. Lobinin gücü ise asla işin özü. Eğer uyanık olmasan seni harcarlar hemen. Aynen öyle. Yani şu var yani. Amerika boksunda, pro boksunda doğru adımlar atman gerekiyor. Seni yukarıya taşıyacak isimlerin yanına, koltuğunun altına girmen gerekiyor. Yani kulüp olarak hemen bir diğer kulübe atlaman gerekiyor. Yani gönül kırılır, kalp kırılır değil. Yani bu işlerde eğer yükseleceksen bunu yapmak zorundasın. Otlanier Solis Vitali maçı şike miydi sence? Otlanier Solis gerçekten çok akıllı bir boksördü. İyi bir boksördü. Onunla ilgili bir bilgim yok. Kars GG. Kars'ın neresinde?
Bu arada Gamboa Ahmet'in boksörüydü. Ya Ahmet Öner Küba'dan kaçırdı bu Gamboa'yı. Devin Haney eğer sert yumruklar yeseydi kesin düşerdi yere. Joseph kesinlikle aldı maçı. Ama işte Devin yeni Floyd'un diyorlar ve Floyd'un babası ile de antrenman yapıyor falan, onu daha da yukarı. Aynen öyle bak. Yani bir boksör şu anda bir isim tarafsız bir yorum yapıyor. Aynı benim tarzımda. Yani Devin Haney'nin bu maçı kaybettiğini düşünüyor. Ama hakemlerin kararı bu. Devin Haney'e verdi. Yapacak da bir şey yok. Ama tarafsız bir yorum yapan isim burada. Onu kesin daha da yukarı taşıyacaklar, bu anlaşıldı. Aynen. Devin Haney'i yukarıyı taşıyacaklar. Bence Haney'e karşı Liniers Diaz'a göre daha iyiydi. Haney'i salladı bayağı. Aynen öyle. Arkadaşlar yani Haney ile maç yapmak demek para demek. Yani Haney'in bir ismi var dünyada. Yani Prot'ta var. Karşısına çıksam bile yani hayal edemeyeceğim bir parayı alıyorsun. Doğruya doğru. Kızıloğullarıyla abi Ahmet Öner Gambo'ya kaçırırken bir boksör daha vardı. Yan Partelemi diye. O hangi adam daha başarılıydı? Onu harcadı Amerikalılar. Yan Parteli benim örnek aldığım boksörlerden bir tanesi aslında. Boksunu da çok beğeniyorum. Bizim Türk boksör Atangün Yalçınkaya ile maç yapmıştı. Onu da yenmişti finalde. Gerçekten çok güzel temiz boks yapıyor. Aynen o boksörü de daha göremedik. Bir an böyle bir parladı, dövüştü, sonra bitti. Yani bir tek o değil. Birçok boksörü Küba'dan getirdi. Zaten ondan sonra Ahmet Öner biraz parladı. İşte Kübalı boksörlerin sayesinde ismini dünyaya duyurdu. Dünyada da bir etiketi oldu. Yani burada şunu yaptı. Yani iyi boksörleri iyi kulüplere verdi. Onlarla ister istemez arası iyi oldu. Şu anda da Pro Box'ta da söz sahibi, iyi isimlerle iletişimleri çok iyi. Yani şu an Avni Yıldırım, Canelo Alvarez gibi boksörle dövüşüyorsa Ahmet Öner'in Prof'taki sözünün ne kadar geçtiğini buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Ahmet Öner peşinde, popülizm peşinde Avni'yi de harcadı. Yani e, yani Ahmet Öner'le ilgili doğrusunu söylemek gerekirse onun yanında dövüşen bir isim bana onun iyi birisi olmadığını söyledi. Yani onu tam olarak ben bilmiyorum. Ne yaşadılar, aralarında ne oldu. Yani onunla ilgili gerçekten iyi bir şey olmadı. Onu da bıraktılar zaten. Ahmet Döner acaba daha iyi yabancı boksörlerin menajeri olabilecek mi? Merak ediyor ama gerçekten iyi boksörlerle o kadar gücü var mı bilmiyorum. Yani var. Ahmet Öner'in prof camiada bir ismi var, bir gücü var. Yani sözü geçiyor, onu söyleyeyim. Bence Oscar Valdez siklet yükselse Cervanto'ya kafa tutar. Bence de Oscar Valdez siklet yükselse iyi olur. Oscar Valdez Cervanto Davis maçı muhteşem olur. Ahmetler ders oluyor biraz. Ahmet Öner Chris Eubank maçına ne kadar sinirliydi. Yani zaten Avni'nin sonu Chris Eubank Jr. getirdi zaten. O nakavttan sonra Avni daha toparlanamadı. O maçta zaten aklının yarısı gitti yani. Çok ağır nakavt oldu. Arkadaşlar Ahmet Öner için yeni hedef Andy Cruz'u kaçırmak. Andy Cruz. Yani e, aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? Andy Cruz Prof'ta iyi işler yapar. İyi işler yapar. Ama diğer boksör var bir tane. E, adını ismi aklıma gelmiyor. Onun boksuna ben bayılıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Çok temiz, çok güzel boks yapıyor. Çok teknik bir boksör. Gerçekten harika. Hocam Umut Çamkıran'a akıbeti ne oldu? Ben hiç beğenmiyorum. Sırf eleştirdim diye bir de senden maç yapsın diyorlardı. Kendisine gelir derler. Şimdi arkadaşlar yani çok ağır. Ağır yani. Kilosu çok fazla. Boksta hızlı olacaksın. Kilon ne olursa olsun hıza yönelik antrenman yapmak gerekiyor. Hızını arttırman gerekiyor. Yani rakibin senden hızlıysa vurdu çıktı. Yumruğu attı sana çıktı. Yani rakibini de yakalayamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Yani ağır boksör. Yani o yüzden bir yere kadar bir yer gider, bir yerde biter bence.
Mafya bacağından vurmuştu Ahmet Öner'i bir ara. Yani diyorum ya mafya falan bu şekilde şeyleri var. Ahmet Öner'de mafya tipi mi var sizce? Yani biraz var. O onlarla heşir neşir yani düşün Kübalı boksörleri bir başka mafyaya kaçırttırıyorsa bunları ayarlayabiliyorsa demek ki onun da bu şekilde isimlerle bağlantısı var. Var ki yani Küba'ya yasak. Ahmet Öner Küba'ya giremezdi diye Küba'nın devlet başkanı açıklama yaptı. Ahmet Öner'i boksörlerini çaldı bizim boksörlerimiz çalıyor dedi. Yani bu yüzden Küba'ya girmesi yasak Ahmet Öner'in. Bence Ahmet Öner Avni'yi harcamadı. Avni gibi kütüğü Canelo maçında çıkardı. Daha ne yapsın? Şimdi bakın arkadaşlar ben Avni ile ilgili şunu söyleyeyim. Gerçekten Avni'nin şu anda Türkiye'deki itibarı zezelenmiş durumda. Avni'ye şu anda boks camiası olarak bir tepki var. Onu bilen arkadaşlar vardır. Yani bu tepki de çok farklı şey. Yani Türkiye'yi sevmeyen insanların yanında olduğu söyleniyor. Onlarla çalıştığı söyleniyor. Boks camiasının ona tavır takındığı söyleniyor. Yani bu yüzden bence Avni'nin bu yanlıştan bir an önce dönmesi gerekiyor ve bir açıklaması yapması gerekiyor. Bence yani bu şekilde giderse çok kötü yani. Ahmet Öner şimdi de İsmail Özen'le kanka olmuş. Yani anladın sen Aslan Akbey. Yani demek istediğim konu bu. Avni konusu bu zaten. İnsanların Avni'ye tepkili olduğu konu bu yani. Nedense Türk boksörler fazla konuşasım gelmiyor. Nedense Türk boksörleri fazla konuşasım gelmiyor. Yani Türk boksörler hakkında da konuşuruz. Sıkıntı yok. Benim daha çok hoşuma gider. Ya anlamadığım bir konu var. Bu Ahmet'in sözü geçerli. O da söyle Alman Boks Federasyonu'nda söz sahibi. Kendi tahminim ama Amerika'da asla. Arkadaşlar yani Amerika yutar. Amerika'da kimse yani söz hakkına sahip olamaz yani dışarıdan birisi. Yani Amerika'da rutindirsin. İngiltere, Amerika. Buralar dünya boksunu yönetiyor. Almanya'da vardır onun. Aynen öyle. Boksör olsaydım David Tuan'ın tarzında boks yapmak isterdim. Ya da Joseph Parker. Yani tarz bu. Sevdiğin bir boksör idol alırsın. Onun boksu hoşuna gider. Kendine o boks modelini, tarzını görürsün. Yani o şekilde dövüşürsün. Yani ben mesela Yan Partelemi, Gamboa'yı izlerdim. Yan Partelemi, Gamboa, Vasily Lomachenko. Bu boksörlerin şu anki günümüzdeki amatör boksörlerde beğendiğim, izlediğim Andy Cruz Gomez çok iyi bir boksör, çok iyi bir amatör. İleride de çok iyi işler yapacak. Zaten yapıyor da olimpiyat, dünya gidiyor yani daha çok alacak. Çünkü disiplinli, çok akıllı, zeki ve nerede ne yapacağını bilen zamanlaması muhteşem. Esneklik, çıkışlar, ayak hareketleri yani dört dörtlük bir boksör Andy Cruz Gomez. Yani hiçbir eksik yok. Yani şu eksik diyemem. Hatta onu izliyorum. Bakıyorum özellikle de çıkışlarına, kaçışlarına, zamanlamasına gerçekten mükemmel. E, Hocam yorumlar akıyor. Gözün aydın mı desem, gözün yoruldu mu desem bilemedim. Yani yorumlar çok şükür her zamanki gibi akıyor. Ya gittikçe diyorum yani gittikçe gelişiyoruz. Yani şunu gördüm artık Google'da Erdal İnan'la aranıyor. YouTube'da Erdal İnan'la aranıyor. Yani bunları ben kendi YouTube'un analitik sayfasına girdiğimde görebiliyorum. Artık en çok aranan isimler arasında mesela boksörler var. Boksörlerin isimleri ve kendi ismim var. Bu da benim adıma sevindirici. Demek ki artık ismimiz kulaktan kulağa yayılıyor, gittikçe duyuluyor, gittikçe daha büyüyeceğiz. Emin olun bir anda patlayacağız. O anda bizim doğru yaptığımız işlerden sonra olacak. Yani doğru anlatımlarımız, bilgimize insanlar inandığı zaman zaten inananlar inandı zaten. Bizi bilmeyenler de geldiği zaman daha iyi olacak. Ahmet Öner Selçuk Aydın'dan Kerem Özmen'i istedi. Vermedi. Selçuk onu da kaçıracak.
Ahmet Öner Selçuk Aydın'dan Kerem Özmen'i istedi. Vermedi. Selçuk onu da kaçıracak. Yani olabilir yani. Ahmet Öner bu. Ancak Acun Ilıcalı promotör olursa Türk boksu kalkınır. Aynen öyle. Yani bu işe Acun Ilıcalı gibi bir isim el atarsa olur ama Acun da kargaşayı sevmez. Boks şu anda Türkiye'de öyle bir hale geldi ki kaoslar, skandallar yani gündem üstüne gündem tartışmalar, kavgalar yani Acun bu işe yaklaşmaz. Ben size söyleyeyim. Yani Acun bu topun altına girmez kesin. Acun akıllı hareket eden bir isim. Abi Polat Alemdar Ahmet Öner'i canlandırdı ya Muş doğru mu? Olabilir. Ee, Avni gittikçe bitiyor hocam. Sence nasıl? Yani şu bir gerçek. Avni'nin bitmesi bir anda iyi boksörlerin karşısına çıktı. Biraz da maç sayısını arttırması gerekiyordu. Biraz da dayanıklılığı, gücü, hızı oturtturması gerekiyordu. Ringlere alışması gerekiyordu. Özellikle de büyük arenalara. Ondan sonra çıksaydı büyük isimlerin karşısına bence daha iyiydi. Bir anda çıktı, bir anda da düştü. Hocam boksu daha çok bana sevdireceksiniz böyle giderse. İnşallah. Zaten amacımız bu. Abi Usyk Fury'yi yenebilir mi? Usyk Fury maçı %50 %50. Ne olacağı belli olmaz. Her zaman söylüyorum. Usyk tehlikeli bir boksör. Tyson Fury'nin bence en zorlanacağı isimlerden bir tanesi Usyk. Teknik boks yapıyor. Kolay kolay Tyson Fury'nin yumruklarına hedef olmayacak. Sadece boy avantajıyla belki Tyson Fury o akıllı, kurnaz boksunu yaparsa yener diyeceğim ama karşısındaki boksör de aynı şekilde akıllı, kurnaz bir isim Usyk. Boksu iyi biliyor. Teknik. Ayaklar oynuyor. Mesafeyi o da iyi ayarlıyor. Esnek. Yani %50 %50 bir maç. Sonucunu en çok merak ettiğim maçlardan bir tanesi Tyson Fury Alexander Usyk maçı. Bu maçı ben de çok bekliyorum. Sonucunu da çok fazla merak ediyorum. Allah aşkına Chris maçından sonra Avni hakkım yendi demişti. Sonra patron Süleyman Türkiye'ye kadar gelmişti. Ne gerek vardı yani hakkı yenildi. Ya öyle hakkı yenme diye bir şey yok yani. Hakkı yenme nasıl oluyor yani hakkı yenme? Adam bariz bir şekilde net bir şekilde nakalt etti. Yani bu maça Avni'nin hakkını yendi desek yani bize bütün dünya güler yani. Öyle bir şey saçmalık olur mu yani? Hocam bugün Kimbo Slice yaşadığı UFC olur muydu? Hocam bugün Kimbo Slice yaşadığı UFC olur muydu? Vallahi bilmiyorum ki yani onunla ilgili ne diyeyim. Abi dikkat et seni de kaçırabilir Ahmet. Ahmet beni kaçırabilir. Ahmet beni kaçırsın sıkıntı yok. Ama ben Ahmet Öner'le anlaşamam. Doğruya doğru. Yani ben şeyi sevmem. Ben anlaşacağım menajer Edion gibi olması lazım. Ne konuştuğunu bilen mütevazi bir karakter. Yani bana böyle atarlı giderli konuşacak. Yok emirvaki konuşacak. Ben bunlara gelmem. Doğrusunu söylemek gerekirse ben zaten Ahmet Öner'le anlaşamam. Yani anlaşamayacağım bir menajerle de ben bir yola girmem. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ama derse ki sana emirvaki konuşmayacağım, normal mütevazi bir şekilde konuşacağım derse olur yani. Sonuçta Türk menajer neden olmasın ki yani. Erdal İnanlı Canelo meydan okuyacak diyebilir miyiz? Bakın ben açık konuşayım. Ben Canelo Alvarez gibi boksörleri çok severim. Bu tarz boksörlerle dövüşmeyi çok severim. Yani ben şu an şu boksörler hakkında konuşuyorum ama emin olun ringe çıktığımda isim tanımam yani. Kim olursa olsun. Canelo Alvarez olmazsa işte Terence Crawford olsun. Yani ringe çıktığın zaman böyle olman lazım. Eğer bu sporu yapıyorsan, boks sporunu yapıyorsan yani bu isim güçlü, şu isim güçlü, yani bu iyi, şu iyi dediğin zaman yani ringde zaten e, belli bir aşamaya geldiğin zaman karşına kötü kimse çıkmaz. Hepsi birbirinden iyi isimler çıkar. Bu yüzden yani dediğim gibi ringde isim tanımayacaksın. Ringde çıktığın zaman aslan olacaksın. Rakibini kedi göreceksin. Eğer görmezsen maçı kaybedersin. Sen onu aslan görürsen o maç senden gitmiştir. Burada bitmiştir. GG üstüne tanımam boksun Oscar'ı Golovkin. Aynen. Yani
Gennady Golovkin iyi bir boksör. Savaşçı bir boksör. Yani tartışılmaz bir boksör. Davud'un taktiği çöz Züfür. Hocam Adem Kılıççı'nın boksu nasıl? Yani Adem'le ilgili söylemiştim. Akıllı, zeki bir boksör. Ama dayanıksız bir boksör. Yani çenesine yumruk aldı mı düşebiliyor. Bu yüzden yani prof yapabilecek bir isim değil. Amatörde iyiydi. Amatörde de bıraktı zaten. Doğru olanı yaptı. Yani prof boksunu kaldıramayacak bir isim yani Ahmet Adem. Showtime yazdı. Senin canlı yayın çıktı hocam. Doğrudur. Yani diyorum ya artık dünya YouTube bile bakıyor ki bu isim boksu biliyor. Doğru anlatıyor. De birçok insanın dikkatini çekmiş. İnsanlar bu ismi dinliyor çünkü YouTube senin bilgine inanmazsa zaten donanımlı olduğunu inanmazsa seni yukarı koymaz. Eğer ki sen bilgiliysen, donanımlıysan, bu işte insanları etkilemişsen yani YouTube diyor ki bak diyor bu işi biliyor. Yani insanlar nasıl söyleyeyim bildiği için insanlar bu isimle konuşuyor, yorum yapıyor. Bu ismin kanalına son zamanlarda bir anda hızlı bir yükselişteyiz. Doğrusunu söylemek gerekirse benim nasıl mücadele ettiğimi YouTube'da da görebilirsiniz. Ardı ardına videolar atıyorum. Hani boksta da emin olun aynı bu şekildeyim. Boksun içine öyle bir giriyorum ki gece gündüz boks çalışıyorum. Gece gündüz sabah kalkıyorum erken işte sahile gidiyorum. Buradan bir çıkıyorum koşuyorum. Oradan sahile bir rıhtıma gidiyorum. Oradan tekrar geliyorum. Gölge boksu yapıyorum. Şınav, barfiks çekiyorum. Yani hangi iş olursa olsun direkt kilitleniyorum yani. Avni'nin son yendiği rakip Yusuf şoförlük yapıyormuş. Onu bile tartışmalı yendi. Avni yani bu boksta ilerlemesi çok zor. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yani bence artık yapması gereken ne biliyor musunuz? Boksu hobi olarak yapması, boksu hobi olarak yapması, güzel bir salon açıp öğrenciler yarışabilir, menajerlik yapabilir. Yani bence Avni'nin yapacağı güzel işlerden bir tanesi bu olur. Hocam Avni büyük isimlerle maça çıkarak kendini harcadı ve rüsva oldu. Yiyemeyeceğin muzu soyma derler. Yani bence de erkendi yani ben söyledim. Canelo Alvarez maçı Avni için erken dedim. Bununla ilgili ön analizlerimde söyledim. Yani ben yaptığım ön analizlere bakın hepsi isabetlidir. Yani çok bazı maçlarda sadece söylediğim boksörün performansı kötü olduğunda yenilir. Ama genel olarak baktığımızda dediğim performansta gelen her boksör yenmiştir ve söylediğim yaptığım analizlerin çoğu da isabetlidir. İsterseniz bakın araştırabilirsiniz. Hocam senin siklet neydi? 52 kilo. 52 kiloda dövüşüyordum Türkiye'de. Arkadaşlar yeni maç Avni Yıldırım, Katie Taylor. Direl maçında Hakkı yendi Avni'nin. Aynen o maçta Hakkı yendi Avni'nin. Adamsın Erdal abi. Ben de anlaşmam emri vaki baskı yapan tiplerle özgür ruhlu biriyim ben de. Aynen öyle. Yani ben emir vakiye kesin gelemem. Ha, benim menajerim Ediyon gibi olacak. Doğruya doğru. Yani o tarz menajerleri severim. Ee, Sevil Turan. Canelo Alvarez Cruiserweight'te çıkıyormuş galiba. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani bence yanlış. Boks fanları onun karşısında görmek istedikleri isimler var. Gennady Golovkin, Artur Beterbiev birçok isim var. Yani o isimlerle Benavidez var. Yani o isimlerle karşılaşsa daha çok örnek vereyim boks fanları bu maçlara yönelecekler. Bu maçlara bekliyorlar. İlgi gösterecekler ama bir Makabu maçı yani bence garibimin bir kemeri var. O kemere göz dikmiş. Gidip o kemeri alacak. Yani ben de bunun doğrusunu söylemek gerekirse Canelo Alvarez'e yakıştıramadım. Doğruya doğru. Kardeşim Avni Yıldırım yenildiği nakavt olduğu Chris Eubank Jr.'ı yenmeli ki adından söz ettirmeli. Çocuğu harcadı. Canelo'nun karşına çıkmak ne demek yani? Yani Ersin Karagücük yani biz de seninle aynı fikirdeyiz. Yani Chris Eubank Jr.'ı da yenemez. Doğruyu söylemek gerekirse 10 maç yapsa onun da yenilir Avni. Bunu açık ve net söyleyeyim. Chris Eubank Jr.
güçlü bir boksör, dayanıklı. Yani bence Chris'le de karşılaşması erken, Canelo'yla da erkendi. Arkadaşlar Erdal İnanlı maça çıktığı zaman onu desteklemeye gidelim. Usta sen duyurunu yaparsın zaten başlayacağın zaman. İnşallah zaten Prof'a geçtiğim zaman buradan söylerim. Yani işte Prof'a geçtim. İşte dövüşeceğim. Yakında maçım var. Buradan duyururum zaten. Ama çok fazla video atamam. Çok fazla canlı yayın açamam. Yani çok müsait olduğum bir zaman açabilirim. Artık boksa kilitlenirim. Ara ara videolar atarım. Ara ara konuşmalar yaparım. Sadece bu olur. Canelo'nun son maçlarındaki Caleb Plant çok iyiydi. Aynen. Caleb Plant özellikle de dünyadaki boks fanlarının beklemediği bir performans sergiledi. Ve dünyadaki boks fanları da Caleb Plant'ı ayakta alkışladı. Hocam bu sabah maç var mı? Aynen. Bu sabah maç var. Gervonta Davis'in maçı var. Bu maçı izleyeceğiz. Ahmet Kamçıcıoğlu sakın beni yalnız bırakma. Yalnız bıraksan da bu maça dünyadaki boks fanları çok büyük ilgi gösterecek. Bu maçta da çok fazla takipçiyle bu maçı yorumlayacağız. Avni Canelo maçına çıkarak milyon dolarlar kazandı. Bence yenilmesi çok da umrunda değildir. Şimdi para kazandı ama şunu söylemek gerekiyorsa Türkiye'deki boks fanlarının bir nevi gözünden düştü Avni. Şu andaki attığı adımlar bence yanlış adımlar. Bu zamana kadar doğru adımlar attı. İyi yerlere geldi. Keşke bu yanlış adım atmasaydı. Bununla ilgili de bir açıklama yapsaydı çok iyi olacaktı. Bence Avni bu konuda yanlış yaptı. Abi ben işe gidiyorum. Biraz çalışayım. Sabah çıkacağım. Kendine iyi bak. Aslan Bey kolay gelsin. Görüşmek üzere. Bir dahaki canlı yayında görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bak. Kolay gelsin. Aynen Avni Canelo maçında 2,5 milyon dolar aldı. Ne yapsın? Çıkmasın mı maça? Yani şunu söyleyeyim. O maçla ilgili Ediön de yaptı. Hani dedi ki bazı boksörlere çok fazla para veriyorum ama bunu hak etmediklerini düşünüyorum dedi. Bir nevi Avni maçını gösterdi. Üstü kapalı bir şekilde. Ondan sonra bir maç oldu. O maç çok çekişmeli geçti. O boksör de çok az Gonzalez'di herhalde. Gonzalez maçı. O boksör de az paraya almış. Yani keşke o paraları bu boksörlere versem dedi ediyor. Bu şekilde bir açıklama yaptı. Ee, aynen Avni Canelo maçı Esport Plus verecek mi? Hani Davis Cruz maçını. Yok arkadaşlar. Esport Plus bu maçı vermeyecek. Yani Canelo maçını vermeyecek. Pardon. Gervonta Davis İsaç Cruz maçını vermeyecek. Ne yazık ki vermeyecek bu maçı. Ben de mesela bak Esport Plus'a yine bakıyorum. Hani belki verir bir şey olur son anda diye ama yok yani. Maç verse keşke verse ama şimdi ben yayın açtığımda burada arkadaşlar gelecek yayına. Oradan link büyük bir ihtimal link atarlar. O linkten izleyebiliriz. Yani nerede veriliyorsa oradan izleriz. Yine bakıyorum şimdi bak Esport Plus'a yine bakıyorum maça. Hani bazen haberimiz olmuyor. Maçları veriyor. Yok. Yani bu maçı vermeyecek. Gervonta Davis maçını vermeyecek Esport Plus. İyi geceler hocam. İyi geceler arkadaşlar. İşi olan gücü olan gidebilir arkadaşlar. Sorun yok. İşi olmayan arkadaşlarla konuşuruz. Zaten 12 gibi de kapatacağım zaten canlı yayını. Çünkü sabah erken kalkacağız. Gervonta Davis İsaç Cruz'un maçını anlatacağız. Abi YouTuber'ların biri Avni Canelo'ya maç yapıyorsa ben de yaparım diyor. Yani olabilir. Herkes bir şey söyler. Yani ringin içine girmek o kadar da kolay değil yani. İnsanlar son zamanlarda boksu hafife alıyor ama boks ringlerinde ölen birçok insan var. Yani boks kolay olduğu kadar bir o kadar da zorlu.
Hani tehlikeli değil diyoruz ama yani ölen insanlar var. Bu yüzden bu YouTuber'lar da boksu çok fazla hafife almasınlar. Yani başlarına neyin geleceğini bilmiyorlar. Bu konu hakkında bence e, daha boksla ilgili ön bilgi edinip sonrasında ringe çıksalar daha iyi olacak. İyi geceler hocam. İyi geceler kardeşim. Fatih hocam. Kardeşim UFC ve One e, Chip'teki maçlar için düşüncen nedir? Türkiye'de UFC ve Chip maçlarında katılabilecek sporcu yok mu? Şimdi benim UFC ile ilgili ben yorum yapmıyorum. UFC ile ilgili konuşmuyorum çünkü benim alanım değil. Benim alanım boks. Ben boks ile ilgili yorum yapıyorum. Ama UFC'nin ile ilgili şunu yapabilirim. UFC fanlarının işte maçın tarihleri hakkında UFC maçlarının önemli maçların tarihlerini paylaşacağım sadece. Bu şekilde bir şey belki yapabilirim. O da fanlar istedi diye UFC fanları. Usyk'e gelelim mi hocam? Ukrayna boksuna bunlar ne yiyor ne içiyor? Şimdi Ukrayna boksu. Ukrayna boksunu ben size anlatayım arkadaşlar. Yani Ukrayna'da ben 22 gün pardon 15 gün kamp yaptım. 15 gün bir yaptım. 10 gün bir yaptım. Yani Ukrayna'da 2-3 kez kamp yapmış birisi olarak Ukrayna boksunu ben size şöyle özetleyeyim. Yani Ukraynalılarda şu var. Ukraynalılar sabit boks yapmıyor. Hep bir yenilik içerisindeler. Yeni bir taktik bulma, yeni bir tarz, yeni bir stil. Yani Ukrayna boksu bu yüzden başarılı. Başarılı. Hep boksa örnek vereyim. Çalıştığı yerler, ortamlar gerçekten çok güzel. Belki hani Sovyetlerden kalma ama şu bir gerçek, çok kullanışlı, çok güzel, çok rahat ortamlar. E, Araç gereç yerinde yani çalışabilecek araç gereç var. Yani Ukrayna boksu başarılı olur. Yani başarılı olmasının sebebi şu. Ukraynalı hocalar iyi. Ukrayna'da adalet var. İyi boksörü yukarı taşıyorlar. Örnek vereyim, birinci adam yapıyorlar. Hani şu yok. Hakkaniyeti gözetiyorlar. Hakkaniyeti gözettikleri için de Ukrayna boksu her zaman başarılı olur. E, Bir de şöyle Ukraynalılar şunu yapıyor. Yani balık çok yiyor. Balık yumurtası. Yani beslenmeleri çok iyi. Doğrusunu söylemek gerekirse yani Ukrayna'ya giden gençleşiyor. Burada bizim Ukraynalı antrenör burada yaşlandı. Ukrayna'ya gittiğinde baktık ki gençleşmiş. Yani ben de bilmiyorum ne yiyorlar yani orada. Ama balık yumurtasını çok yediklerini söyleyebilirim. Davis maçın Polsa Sport'tan verecek herhalde. Ya bu Polsa Sport bu maçı veriyor ama yani ben Devin Haney maçını da veriyordu ama ben bulamadım. Yani ne hikmetse onu bulamadım. Makabu'nun Canelo karşısında şansı var mı hocam? Bir de Canelo o siklete diğer şampiyonları yenebilir mi? Yani Makabu'nun Canelo karşısında şansı yok. Yani boks her zaman şans var diyoruz ama Makabu gibi bir boksörün, Canelo Alvarez gibi bir boksörün karşısında şansı yok. Çünkü ondan daha hızlı vuracak. Zaten güçlü vurabilen bir isim. Yani izleyip göreceğiz. Diğer boksörler karşısında Canelo Alvarez'in işi sıkıntıya girer. Diğer isimlerle karşılaşırsa çünkü uzun boylu güçlü isimler var o sikletlerde. Yani bence Canelo Alvarez yanlış bir adım bence bir yerde. Makabu'ya bırak, kemeriyle mutlu olsun. Yani kendi halinde bir isim, zaten iyi bir isim. Bir kemeri var zaten, bırak elinde kalsın. Yani benim görüşüm bu şekilde. Makabu maçı iptal oldu. Yani bence en iyisi olmuş. Ben de duymuştum zaten, o haberi paylaşacaktım ama bir türlü yoğunluktan paylaşamadık onu. Gene de Golovkin maçı da iptal oldu. Bunu da söyleyeyim. Ee, Gene de Golovkin maçı da oldu. Murat'a gene de Golovkin maçı da iptal oldu arkadaşlar. Pule vs Pule vs bir maçı izledim mi hocam? Pule direkt knockout etti. Yani izledim. O maçların çoğunu izledim. Arkadaşlar 12'de canlı yayını kapatacağız. 12'ye kadar sormak istediğiniz soruları sorun. Çünkü sabah Cervante Tank Davis, İsaç, Pitbull, Cruz'un maçını anlatacağız. Hep birlikte izleyeceğiz.
Cervanto maçı 4-5 gibi başlar maç. 4 gibi ekranların başında ol sen. Yani maçı kaçırma. Er başlar, geç başlar, burasını bilemeyiz ama e, yani bütün kanallar 4'ü gösteriyor. Saat 4'ü gösteriyor. Yine 4 gibi sen yayını aç. Hocam 23.30'da da kapatabiliriz. İyice dinlenelim ki biz de maça hazır olalım. Aynen öyle. O maç ortada geçer. Yani ortada bir maç, bence %50-%50'lik bir maç. Kimin alacağı belli olmaz ama bir tık daha Gervonta Davis daha akıllı boks yaptığı için belki Gervonta Davis alabilir bu maçı. Yani bir tık daha almaya yakın. Hocam bu YouTuber maçlarına nasıl bakıyorsun? Logan Paul, Mayweather falan var mı meydan okuyacağınız birileri? Meydan okuyacağım birileri yok. Onlar benim sikletimde zaten değil. Onların kiloları fazla. Ama YouTuber'lar son zamanlarda özellikle de iyi ki bu şekilde maçlar yaptılar. Gerçekten boksun ismi bir ara unutulmuş gibiydi. Gerçekten öyle yani. Unutulmuş gibiydi. Ne zaman ki Logan Paul kardeşler piyasaya çıktı. Boks gündeme oturdu. Boks çok konuşulmaya başladı. UFC'deki önemli isimler bile artık boksörlerle aynı YouTuber'lar gibi maç yapmak istemeleri, onlarla dövüşmek istemeleri. Hani boks yine bir şekilde nasıl söyleyeyim kendini yukarı taşıdı. Yani isminin ağırlığını bir kez daha gösterdi. Bence YouTuber'lar boks adına iyi oldu diyebilirim. Bunu ben değil, dünyadaki birçok boksör söylüyor bunu. Dünya efsane boksörler söylüyor. Yani bence de bir yerde doğru. Yani çünkü onu izleyen, bu YouTuber'ları izleyen birçok hayranları boksa ilgi göstermiştir. Çünkü boksta zaten içine girdiğin zaman daha çıkamıyorsun. Gervonto'nun işi zor bu sefer. Aynen Gervonta Davis bence tehlikeli bir boksörün karşısında. Bu da onun farkında. Kitlenmiş durumda Gervonta Davis'e İsaç Pitbull Cruz. Bu maç iyi geçecek çünkü kendine güvenen, gücüne güvenen ve korkusuz bir boksör. Sürekli yumruk atan ve rakibini zaman zaman yumruklarıyla canından bezdiren bir isim. İsaç Pitbull Cruz. Kardeşim e, Taylandlı Superman var. Ermeni rakibi Gölge Petrosyan'ı nakavt etti. Yine Murat Gölgün var. Azerbaycanlı Cengiz de var. Zaman paradan çok daha kıymetli çünkü. Aynen öyle. Fury evli mi acaba? Evli. Fury evli. 4-5 tane çocuğu var Fury'nin. Cervanto ağır favori bence. Yani bu maça fanlar %70 Cervanto'ya veriyor. Doğrusunu söylemek gerekirse %30 İsaç Pitbull Cruz'a veriyor. Devin Haney mi Gervonta Davis mi yener? Bence Gervonta Davis yener. Hocam vallahi bilemeyeceğim. Yani bakıp göreceğiz. Arkadaşlar şimdi sabah yayın açacağımız için şimdi isterseniz kapatalım. Biraz dinlenelim. Ahmet Kamçıcıoğlu'nun dediği gibi çünkü sabah uykusuzluk çok kötü oluyor. Maça da konsantre olamıyoruz. Bu yüzden yarın sabah tekrar canlı yayında yine özellikle de bu maç çok önemli. Bu maçı mutlaka ve mutlaka izleyin. Bu maçta uykusuz kalın arkadaşlar. Yani sabah uykunuzu iyi almayın bu maçta. Çünkü bu maçı izleyin. Çok enerjisi yüksek bir maç olacak. Boks fanları da özellikle de dünyadaki bütün boks fanları bu maça çok fazla ilgi gösterecek. Beklenilen maç. Enerjisi heyecanı yüksek olacak. Hep birlikte bu maçı izleyeceğiz. Kapatalım evet. Aynen öyle. Herkese hayırlı geceler. Son sormak istediğiniz soruları tabii ki sorabilirsiniz. Bir anda çıkıp gitmeyelim. Aklınızdaki soruları sorun arkadaşlar. Chris Eubank, George Graves maçında ayrı bir ilham kaynağı var. Aynen öyle. İyi geceler hocam. Sabah görüşmek üzere. Aynen. Ahmet Kamçıcıoğlu bu sabah 4 gibi mi 5 gibi mi açalım canlı yayını? Çok erken mi olur? Sen
Yani ben erken açıyorum. Bu yüzden maça çok oluyor. Senin düşüncen nedir? Hocam Ali ile aranız yok mu? Aynen benim onunla aram yok. Doğrusunu söylemek gerekirse yani bir odayı paylaştığım bir isim normalde ama tabi sonradan değişen isimlerle benim işim olmuyor ne yazık ki. Sertan Serdaroğlu, sana açık konuşmak gerekirse sen iyi birisisin. Yani az çok anladığın gibi geliyor bana. Yani dediğim gibi sonradan değişen kişilerle benim işim olmuyor. 5.30 gibi kalkın. 5.30 gibi mi açalım canlı yayını? Geç kalmayız değil mi 5.30 gibi? En az 5 olsun derim. Aynen çünkü alt kartlar olduğu zaman çok uzuyor. Çok fazla bekliyoruz. Tamam o zaman şeyde açayım. 5'te açayım. Tam ortası olsun. Tamam. 5 gibi açayım o zaman. Aynen alt karta bakalım çünkü alt karta bakalım derseniz 5. Aynen alt karta bakalım. Çünkü alt kartta da 2-3 tane iyi maç olacak. O maçların da heyecanını 5.30 idealdir. Tamam o zaman 5.30'da açayım. Yani 5.30'da tamam iyi 5.30. Tamam olur. 5.30'da açarız canlı yayını. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz canlı yayında. Sabah 5.30 gibi görüşürüz. İyi geceler herkese.